Merhaba sevgili boğalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu Aralık ayı sizlere bolluk, bereket, neşesi en çok da parasıyla gelsin. Evet sizin için bu ay tam 2-8 aksında çalışacak. Para konuları, sağlık konuları en çok da para ve kaynaklarınız, kazançlarınızı arttırmak çok etkin olacak bu Aralık ayında. Evet para ve yeni kazanç kapıları diyoruz sizler için. Paranızı geliştirmek, idame ettirmek, yönetmek, değerlendirmek, arttırmak. Burada derin araştırmalar, derin konular içerisine giriyorsunuz ve tabii ki fikirleriniz ve seçimleriniz yeniden değerlendirdiğiniz bir Aralık ayı olacak. Bazı planlar, programlar, bir şeyleri böyle sanki e, minik minik değiştirmeye başladığınız bir süreçte olacaksınız. Ayın başlangıcında büyük su üçgeni ile açılıyoruz. Zaten Kasım ayının sonunda tamamen red suralarla, pek çok konularla, geçmişle, yaptığınız seçimlerle bunlarla ilgili görmek, değerlendirmek, belki biraz böyle pürüzlerle uğraşmak, sıkıntılarla uğraşmak durumundaydınız. Biraz böyle paralarla ilgili canınız sıkan noktalardaydı. İkili ilişkilerde pürüzleri görüyordunuz. Şimdi bu büyük su üçgeni aslında duygusal anlamda pek çok konuya ne kadar aşina olduğunuzu, bu alanları düzenlemek adına daha verimli, akıcı, olumlu, kişilerle sizi bağlayan ortak konularla, geciken durumlarla, bunlarla daha iyi bir şekilde ele aldığınız ve daha güzel düzenlemelere doğru ilerlediğiniz bir ay girişi olacak. Ve 2 Aralık'ta Venüs Yay burcuna ilerliyor olacak, tam da 8. eviniz. Evet artık böyle parada bir hareket var ve burada Yay burcunda Plüton'la 60'lık yapacak. Yani sizin için kariyer, iş, toplum önünde ne yapıyorsanız, yani işle ilgili, kazançla ilgili neyi sağlıyorsanız burada güzel bir nakit akışının, yani likit paranın elinize geldiği bir süreçte olacaksınız. Evet hala masraflar var. Evet somut olarak bazı değerlendirmeleri tam istediğiniz noktada olmasa da bu ayın başında biraz daha uzun vadede değiştirmek istediğiniz konularla ilgili daha iyi hesaplar yaptığınız bir süreçte olacaksınız. Masraflar, gelirler, giderler, krediler, borçlar, bunlarla ilgili, günlük masraflarla ilgili derin değerlendirme, yani zararı aslında nasıl kâra çeviririmle ilgili olumlu kararlar, güçlü kişiler, bunlarla karşılaşacağınız, bağ kuracağınız bir ay başlangıcı olacak. Bu anlamda aslında paranızla ilgili değerlendirmelerde ayın başında size olumlu kişileri getirebilir, güzel belki bir miktar para almışsınızdır fakat o parayı değerlendirmekle ilgili olumlu, güzel dönüşler sağladığınız bir giriş. Tabii ki Venüs biliyorsunuz sevgili boğalar sizin yönetici gezegeniniz. Yani zarafet, uyum, keyif, mutluluk, tat, tüm her şey sizden sorulur. Peki ikili ilişkiler. Burada tabii ki eşiniz, aileniz, o 8. evin içindeki Venüs'ten bahsediyoruz. Derinlemesine pek çok konunun, geçmişle ilgili konuların, olayların iyileşme sürecinde daha iyi bir şekilde ele aldığınız bir sürede olacaksınız. Belki eşinizin parasıyla ilgili bir artış, eşinizin belki dönmeyen bir projesinin dönmesi. Burada gerçekten güzel, olumlu bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Bazı konularda da sevgili boğalar, bazı şeylere de mesafe veriyor olacaksınız. Çünkü Plüton aslında 60'lık yapıyor ama diyeceksiniz ki bu iş, bu konu benim işime yaramıyor. Bunlarla ilgili daha derin farkındalıklar, güçlü kişiler, güçlü fikirler, hedefler koyarak açıkçası size iyi gelmeyen hangi olay, hangi konu, hangi şey varsa zarara uğratan burayı temizleme sürecinde ilerlediğini görüyoruz. Peki sağlık konuları, Venüs tabii ki 8. evin içerisine girmiş vaziyette, güzel, olumlu, güzel şeyler getiriyor. İyicil bir gezegen. Burada kadınsal rahatsızlıklarınız varsa, geçmiş kronik rahatsızlıklar varsa bunu fark etmeniz ve burayı şifalandırmanız, iyileştirmeniz adına destek olacak. Tabii ki kemik, bel tutulmaları, biliyorsunuz Satürn'de hareket eden bir balığımız da var. Burada tabii ki sizin o yoğun çalışmalar, görüşmeler, konuşmalar, hedefler, belki yeni bir eğitim, seminer, bunun gibi konularla ilgili sizi böyle aktifleştirecek de ay başlangıcı. O yüzden bu alanda bedeninizi desteklemenin önemini vurguluyor aslında Venüs'ün buradaki geçişi. Ve 5 Aralık İkizler Dolunay'ına geliyoruz. 13 derecede gerçekleşecek ve sizin için artık o biliyorsunuz ikizler tam karşıt evinde, ikinci evinizde gerçekleşecek. Para evinde sevgili boğalar. Harcamaları düzenlemek, belli bir likit akışının gelmesi, parayla ilgili size değer katacak konular, kıyafetler, objeler, kitaplar, eşyalar, size değer katacak tüm konularla ilgili
bu konuya odaklandığınız bir ikizler dolunayı. Bazı fikirler, bazı konular değişmeye başlıyor. Bunlarla ilgili artık daha yeni parlak fikirler alarak, burayı değerlendirerek ilerlemek istediğiniz bir dolunay olacak. Tabii ki yönetici gezegenine baktığımız zaman ayın ikinci evdeki Merkür. Merkür de 7. eve yerleşmiş durumda. Akrep'te hala hareket ediyor Merkür ayın başında. Bu da sizin için sizi paraya bağlayan kişiler, eşiniz, eşinizin ortaklıkları, evlilik hayatınız, bunlarla ilgili önemli haberler, görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Sevgili boğalar, bu ikizler dolunayında çok konuşansınız. Yani konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz, el sıkışıyorsunuz. Yeni kişiler, istekler, niyetler. Burada hareket var. İstekleriniz, niyetlerinize daha canlı, daha iyi çözümlerle parayı daha iyi kontrol altına alacağınız, üretken, hatta biraz kurnazca bir takım fikirler de bulabileceğinizi gösteriyor. Tabii tam 2-8 aksı demiştik. Para diyoruz, Napolyon gibi. Paranız yani aslında somut değerler. Evet, bir iş yapıyorum ama karşılığı ne? Bir ilişki yaşıyorum ama benim için getirisi ne olacak? Bunlar çok önem taşıyor. Çünkü gerçekçi olmak, o gelecekte ki yıl sonu, bakın hani yıl sonunda önümüzdeki yıl o para ne noktaya taşıdık? Yıl sonu kapanışı yapıyorsunuz. Burada görüyorsunuz orada beklentileriniz, niyetleriniz, geçmişte yaşadığınız zorluklar, parayla ilgili bunları tamamen planladığınız, belki o minik de olsa değişimleri yapmaya başladığınız bir süreçte olacaksınız. Şimdi burada tabii ki Güneş'le karşıtlık yapacak. Güneş'in ay düğümleriyle bir karesi var. Bu karmik ve kadersel dediğimiz noktalar. Yani geçmişte sizi bağlayan hedeflerde değişiklikler yapmalar. İşinize yaramayan, işte yine keyif aldığınız nokta dediğimiz geçmiş bazı konuları tekrar ortaya çıkması. Burada böyle çelişkili fikirler. Evet, buradan para kazanıyordum, bunu yapıyordum ama buraya artık değiştirmeliyim dediğinizde noktalarda ikizler dolunayı sizin en derin istekleriniz, arkadaşlarınız, eşiniz, eşinizden gelen para, burada sıra dışı yeni değişimleri, cin fikirleri, parlak fikirleri ortaya çıkarabileceğinizi gösteriyor. Tabii ki dolunay netleşmedir. Evet, bazı şeyleri de net şekilde göreceksiniz. Yani diyorsunuz ki bir para, öz değerler, kişisel gelişimim, her konuda bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor. Evet, boğalar, çok sizler değişimi sevmezsiniz, güvenli gelmez ama biliyorsunuz ki size zarar veren konuyu da elemek üzere hareket edeceğiniz bir süre. Tabii ki ikili ilişkilerde ilginç karşılaşmalar diyoruz. Eşinizden, partnerinizden parayla ilgili sürprizli güzel haberler de alabilirsiniz. Burada zorlu değişimleri geçirirken hani minör de olsa ufak ufak o adımları atmak gelecekte ilerleyen önümüzdeki senede size çok olumlu gelişmelerini getireceğini gösteriyor bu ikizler dolunayı. Peki sağlık konularına bakalım. Sağlık konularında ateşli enfeksiyonel durumlara çok dikkat. Özellikle ay ikizler üst solunum yollarını sembolize ediyor astrolojide ve bu anlamda tabii ki salgın hastalıklar, aman diyelim Aralık ayı artık yıl sonu kapanışı, o yoğun çalışmalarda kendinize lütfen çok dikkat sevgili boğalar. Yine rahim, cinsel rahatsızlıklar, iltihaplar, bu gibi konular, alt bedenle ilgili yine omurlar, geçmiş kronik rahatsızlıklarınız varsa burayı biraz tetikleyebilirim diyor. Tabii ki bu ikizler dolunayı böyle çok da hani tamam değişimleri getiriyor ama yani biraz böyle sinirsel gerginlik, işte demiştik ya, eş, para konularında bazı haberler, o değişimle karşılaşmak biraz gerginlik yaratabilir. Bu da hani tutulmalar, bel, omuz, bunlara dikkat etmek gerektiğinin altını çizen bir ikizler dolunayı olacak sevgili boğalar. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Bu ikizler dolunayıyla size güzel haberlerini taşısın. Yani o kişiler kimlerse size paranızı arttırmak için güzel haberleriyle gelsin inşallah diyelim. Ve 6-7 Aralık'a geldiğimizde Merkür güzel bir şekilde çalışıyor olacak. 6-7 Aralık bu anlamda lütfen değerlendirin. Jüpiter ve Satürn'le olumlu açıları olacak Merkür'ün. Burada iş kontratları yapabilirsiniz. İş bekleyen boğalar, iş anlaşmaları, geçmişte yapamadığınız bir iş anlaşmanın sürüncülemede kalmış bir durumun sonuçlanması söz konusu. Hedefler, ortaklar, ilişkiler,
Eşinizle ilgili derin, önemli, güzel konuşmalar, sevdiğiniz kişi, sevgiliniz, belki bununla ilgili güzel, olumlu, akışkan bir enerjide olacaksınız. Bu 2 gün bu anlamda gerçekten olumlu olacak. Siz hani yeni bir iş bağlantısı, anlaşması, konuşması yapmak istiyorsanız yine proje, duyuru bunlarla ilgili kullanabilirsiniz. Ve 9-10 Aralık'a geldik sevgili boğalar. 9-10 Aralık biraz böyle artık hani bunalımlı günler gibi aslında. Çünkü burada artık Mars Satürn karesi başlıyor olacak. Yani artık tüm kanallarda duyarsanız Mars Satürn karesi, Mars Satürn karesi. Evet, sizin için para konuları. Evet, burada biraz geçmişle ilgili o kuruntular, sıkıntılar, bankalar, krediler, borçlar, zaten yılbaşı üstü. Belki bir masraf artışı yapabilirsiniz ister istemez. Çünkü burada bir takım harcamalar, günlük iş, belki arabanızla ilgili durumları da ortaya çıkartabiliyorum der. Çünkü burada yine Venüs, Mars, 8. evdeyken 11. evinizdeki bir Satürn-Neptün kavuşumu var. Dışarıdan yapacağınız eğitimler, işler, hedefler, işle ilgili konular, bir miktar parayla ilgili çıkış oluşabilir. 9-10 yine gecikmeler olabilir. Bir yerden alacağınız, vereceğiniz vardır. Banka, krediler, kurum ve kuruluşlardaki işlemlerinize bu sürede lütfen dikkat. Mars-Satürn karesi başlıyor olacak. Sorumluluklarla ilgili biraz böyle yavaş yavaş böyle biraz sıkışmalar yaratabilen günlere giriyor olacağız. Ve 10 Aralık'ta Neptün Balık burcunda ileri hareketine hazırlanıyor. Satürn de Balık'taydı. Orada retro yapıyorlardı. Şimdi artık Balık'ta ileri hareketine geçecekler. Bu da sizin için dışarıdaki iş arkadaşlarınız, bağlı bulunduğunuz kurumlar, iş yaptığınız kurumlar, burada yapacağınız hedeflerle ilgili durumlar, duygusal anlamda sizi zorlayan tüm konuları artık netleştirmeye başlayacak. Neptün Satürn'le beraber oradaki illüzyonu kaldırmaya başlayacak. Evet, hedeflere, iş konularında gelişmelere, arkadaşlarınızla, dahil olduğunuz gruplarla burada değişiklik. Demiştik ki hani ayıklıyor. Sizi bazı ortamlardan uzaklaştırıyor. Belki de bazı arkadaşlıklarla ilgili durumları ortaya çıkartıyor. Yine bu çevresel faktörler, dışarıdan aile bağlarınız, kişiler, bunlarla ilgili gerçekleri ortaya çıkartan bir süreye geçeceksiniz. Neptün burada illüzyonları artık yavaş yavaş kaldıracak. Satürn'le beraber yeni sınırlar yaratmaya başlayacak. Evet, bunlar belki yakın çevre problemleri olabilir. Bunları tamamlandığınız, sonuçlandırdığınız, belki işle ilgili, iş hedeflerinizle ilgili buraya artık yenilediğiniz bir süreçte olacaksınız. Buraya tabii ki çevresel faktörler, işte kardeşiniz, dostlarınız, onların mevzuları, sorumlulukları, belki de sizin için kendi işinizi yapmaktan alıkoyan durumları artık Neptün'ün geçişiyle beraber bunları tamamladığınız bir sürede olacaksınız sevgili boğalar. Ve 12 Aralık'ta Merkür de Yay burcuna geçiyor. Tam 8. evinizde bir Yay sterlium oluşmaya başlıyor. Demiştik ya, bu ay 2-8 para para para. Merkür 8. eve geçmesiyle kaynaklarınızda yönetmede daha düzenli, daha organize olabilen, gelen paranızla, yakın çevrenizde kişilerle, arkadaşlarınızla o para yaratma evini adeta fikirlerinizi ortaya çıkartarak kişilerle, bağlarla burayı düzenlemeye başlayacaksınız. Ancak 11 Aralık'ta Merkür Uranüs'le karşıt yaparak geçiyor olacak sevgili boğalar. Bugüne dikkat. Burada biraz böyle kritik derecelerde geçtiğini görüyoruz. Bugünlerde karar almamakta fayda var. Tam bu zamanda Uranüs'le bir karşıtlık yapıyor olacak. Eşiniz, sevgiliniz, anlaşma yaptığınız kişi tam Merkür'ün bu Yay burcuna geçmeden son kritik evrelerde bugüne dikkat. Merkür kritik derecelerde size belli bir haberi, enteresan bir durumu ortaya çıkartabilir. Tabii ki burada birazcık böyle para konuları ile ilgili beklenmedik bir haber, sürpriz ortaya çıkartabilir. Umarım olumlu, güzel bir sürpriz ortaya çıkartır. Burada beklediğiniz bir konuyu, masrafı veya kritik bir gelişme, bir konuşma gibi bir şey dönebilir. Bu süreye dikkat, 12 Aralık'a geçmeden. 13 Aralık çok verimli. 13 Aralık'ı lütfen kullanın. Merkür Plüton'la beraber güzel bir 60'lık yapacak. Burada aslında hani karar veremediğiniz iş konuları, bu gelen haberler, ani değişimlerle ilgili aslında 13'üne doğru biraz daha o projeyi duyurmak, o iş duyurusunu yapmak, güçlü konsantrasyonu sağlamak, parayla ilgili, dönüşle ilgili, kariyerle ilgili bu sürede daha faydalı olacaktır. Sevgili boğalar, burayı 13 Aralık'ı kullanabilirsiniz. Ve 15 Aralık'ta Mars artık Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. O da para evinize yerleşiyor. Yine burada paranızı çevirmek, organizasyonlar, yurt dışı işleri, varsa eğitim, seminerleriniz,
Bunları ilgilenmekle ilgili hareket edecek, biraz daha aslında 9. eve geçiyor olacak. 8. evi bırakarak burada işlerinizi, projelerinizi daha iyi değerlendirdiğiniz, uzun vadede daha iyi planlar yaptığınız bir sürede olacaksınız. Öte yandan 23 Ocağı kadar sürecek, fakat Mars'la birazcık Satürn'ün zorlanmalı, gölgelenmeli durumu hakim. Burada yani birazcık daha böyle karamsar düşünebilirsiniz. Gelecekle ilgili, yolculuklarla ilgili belki böyle bir aksamalar, biraz daha uzun sürede değerlendirmeniz gereken bir dönemde olacaksınız sevgili boğalar. Motivasyonu, azmi, kararlılığınız yüksek olacak. Bunu yitirmemeye dikkat. Bardağın lütfen dolu tarafına bakın. Evet, bazı gecikmeler, aksamalar oluşabilir ama bu değişiklikler, unutmayın, hayırlısı değilse olmasın diyoruz zaten. Ve 17 Aralık'a baktığımızda Güneş Satürn karesi başlıyor olacak. Evet, zorlu günler bugünler. Biraz değişimlere karşı direnç, işte zorlanmalar, o parayı düzenlemeler. Evet, paranız biraz daha olumlu olacak ayın sonunda ama biraz böyle alacak vericiklerinizin gecikmesi, biraz böyle parayla ilgili yapacağınız planların biraz daha böyle zorlanması söz konusu olabilir. Çünkü Güneş yine burada Satürn'e, iş yaptığınız kişiler, bağlı bulunduğunuz kişiler, iş ortamları, bunlarla ilgili beklentileriniz, pek çok konuda planınız burada zorlanabilir, çelişki haline gelebilir. Bu kişilerle böyle yeterli destek alamadığınız noktalarda zorlanmalar yaşayabileceğiniz bir sürede olacaksınız. Tabii ki burada yine yurt dışı konularınız, eğitimler, seminerler burada biraz böyle blokajlı ve sizi sınırlayan bir durumda olacak. Tabii ki sabır sizden sorulur sevgili boğalar. Hani sabretmek çok önemli olacak bu sürede. Zamanın getirdiği noktalarda bu engelleri görerek daha azimle, kararlılıkla ilerlemek size fayda sağlayacak sevgili boğalar. Ve 20 Aralık Yay yeni ayı başlayacak. Kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı diyoruz. Burada sizin için tamamen 8. ev konularına yerleşmiş vaziyette. Tabii ki para konuları diyoruz ama sağlık konuları da etki alanınızda olacak bu ay. Lütfen yeni ayda 28 derecede oluşacak, 28 derece oluşacak bu yay yeni ayında bardağın dolu tarafına odaklanın. Lütfen karamsar düşüncelerde olmayın. Kararlılıkla yapmak istediğiniz konunun üstüne gidin. Paranızda kimi boğalar ve yükselen boğalar için artışlar olabilir. Paranızı daha iyi yönettiğiniz, değişen koşullara ayak sağlamakta daha iyi dengede kalabileceğiniz bir sürede olacaksınız. Yay enerjisi burada sizinle olacak. Parayla ilgili bir yoğunluk oluşabilir. Geçmiş ödemeler, tabii ki yıl sonu kapanışı olacak. Burada paranızın artışını sağlamada, değişen dengeleri düzene sokmakla ilgili sizi destekleyecek. Alacağınız belki de paralar, bu alanda bankalar, geciken krediler, bunları ödemekle, yatırımlarınızı, kritik gelişmelere, bunlarla ilgileneceğiniz bir yeni ay olacağını gösteriyor. Tabii ki yöneticisi Jüpiter tamamen 3. evde size yakın çevrenizde ilgili kişilerle ilgili pek çok konuda o duygusal hassasiyetlerinize, biliyorsunuz Jüpiter burada retro yapmaya devam ediyor. Ailenizin içindeki kadın figürler, belki burada bu kişilerin sağlıkla ilgili durumları, bunlarla ilgili biraz böyle bir takım huzursuz konuşmaları da ortaya çıkmasına neden olabilir bu yay yeni ayı. Çünkü yine baktığımız zaman burada tabii ki Merkür'ün özellikle ay düğümleriyle beraber bir karesi mevcut. Bu ikili ilişkilerle ilgili yay yeni ayı paranızı ne kadar derleme, toparlama, destekleme enerjisi taşıyorsa, ikili ilişkilerle, yakın çevrenizde, yakın aileniz, dostlarınızla kişilerle ilgili, yine böyle parayla ilgili, sizi paraya bağlayan konularla ilgili, geçmiş gündemlerle ilgili bir takım çelişkiler, duygusal hesaplaşmalar, geçmiş ve gelecekle ilgili yapacağınız konularla ilgili düşünceleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Ama lütfen bu Merkür enerjisine kalmayın. Bu konular evet geçmiş konular, evet karmik ve kadersel dediğimiz konuşmaları sizin önünüze getirecek. Ancak burada derin fikirlerinize, yeni değiştirmek istediğiniz konulara odaklanmanız ve yay enerjisinde kalmanız size oldukça fayda sağlayacak sevgili boğalar. Endişeleriniz, korkularınızı bir kenara attığınız, umutla yenileneceğiniz de bir yay yeni ayı olacak. Burada biliyorsunuz tohum atmak demek. Burada korkularınızla ilgili derin etkileri, sizi endişeye sevk eden, korkuya, o parayla ilgili derin korkuları da çözümleyebileceğiniz ve daha iyimser, daha umutlarla motive olacağınız bir yeni ay olacak. Tabii ki sağlık konuları demiştik. Yine bu ayın sonunda sağlık konularına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tüm stelyum 8. evin içine yerleşmiş durumda.
Burada tabii ki herhangi bir hastalığınız varsa bunu farkına varmak, şifalandırmak, işte alt beden, rahim, ateşli hastalıklar, bunlarla ilgili üst solunum yolları ile ilgili rahatsızlıklar, bu alanda bedeninizi desteklemek çok önemli olacak sevgili boğalar. Yine kalp, dolaşım bozukluğu, yeme, yorgunluk, işte karamsar düşünceler, lütfen buraya çekilmeyin. Evet, zorlu dönemler olacaktır ama kesinlikle bu önümüzdeki yıllarda biliyorsunuz artık Koç enerjisine doğru geçiyor olacağız. Azimle, kararlılıkla, yılmadan kararlarınızın üzerine gitmeniz gerektiğinin altını çizen ve bunların tohumlarını atmanız gerektiğinin altını çizen bir yay yeni ayı olacak. Güzelliğiyle, bolluğuyla, bereketiyle gelsin sevgili boğalar. Ve 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Tamamen 9. ev konularınız. Artık sizler için yılın sonunda ikili ilişkiler olsun, iş konularınız olsun, daha böyle yurt dışı konulara, daha gelecek hedeflere doğru yöneldiğiniz bir sürede olacaksınız. Yaşam mücadelesiz elbette olmaz diyorsunuz belki de. Adeta her şeye rağmen dediğiniz yeni duygusal anlamda maneviyatınızı da güçlendirdiğiniz bir sürede olacaksınız. Çok güzel. Özdeğer vurgunuz, özdeğerlerinizi güçlendirmek, yaşamda yaratma, değer yaratma potansiyelinizi yükseltmek, hem kendiniz için hem dışarıdaki kişiler için faydalı olabilme enerjinizi çok yüksek bir noktaya taşıyacak. Burada da tabii ki aşırı fedakarlıklar, aşırı yardımlaşmalar, yine burada sizi zorlayan durumlara, kendi kendinizi de baskılamamaya lütfen çok dikkat sevgili boğalar. 24 Aralık'ta Venüs, yönetici gezegeniniz de Oğlak'a geçiyor. Demiştik ya, yıl sonu Oğlak'ta toplaşmalarımız başlıyor. Zaten kış döngüsüne doğru geçiyor olacağız. Yine uzun vadede planlar, eğitimler, yabancı dil, yurt dışı kalıcı değerler yaratmak demiştik. Burada belki gideceğiniz yeni bir eğitimde, yeni bir yolculukta, yeni kişilerle tanışma potansiyeliniz de çok yüksek. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bekar boğalar için kişisel anlamda farklı değişik kişilerle size gerçekten o güzel, iyimser, mutluluk veren yeni ilişkilere çekilebileceğinizi gösteriyor. Ve 30 Aralık'ta Mars Oğlak'ta ay düğümleriyle beraber uyumlu bir şekilde hareket edecek. Artık 30 Aralık'a doğru biraz daha hareket enerjisini arttıracak. Burada yolculuklar, seyahatlerinizi arttırabilir. 9. evde ilerleyen bir Mars görüyoruz. Tabii ki burada pek çok plan üzerinden yeniden düzenleyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili boğalar. Yeni yıl artık, tabii ki yıl sonu kapanışı, yeni planlar, yeni hedefler. Güzel, belki de bir pano hazırlarsınız. Burada yapmak istediğiniz yolculuklar, planlar. Peki Venüs'e Neptün'e kare alıyor olacak. Burada gelince o Mars Oğlağın enerjisini kullanarak planlı, programlı ve uzun vadeye aslında yayarak o stratejileri planlamak oldukça başarılı olacak. Ve tabii ki ayın sonunda hemen 30'una baktığımızda artık biliyorsunuz Merkür de Yay burcundaydı. Merkür Yay burcunda ve Satürn'le beraber 11. evinizden biraz ayın sonunda kare yapacak. Yani burada aslında o parasal mevzuları, evet, paraların geri dönüşü, paranızı düzenlemek, burayı toparlamak adına hareket eden bir ay demiştik ama bazı değişimler, bazı konuların yenilenmesi de söz konusu. Bu anlamda iş arkadaşlarınız, kişiler, kontratlar, imzalar ay sonunda blokajlanabilir diyor sevgili boğalar. Yani ay sonu, yılbaşında biraz durun diyor adeta. Biraz daha böyle paranızı hani tutun. Ve paranızla ilgili gelişmeler yaparken unutmayın, ayın sonunda Satürn'e kare olacak. Gecikebilirim der sevgili boğalar. Ve yıl sonu yeni yıl için olumlamanız geliyor sevgili boğalar ve yükselen boğalar için yeni yıl olumlaması. Bolluk ve bereket benim yanımda doğal bir akışla çoğalıyor benimle birlikte. Kendi değerimin farkındayım. Kazançlarımı bilinçli şekilde yönetiyorum. Geçmişin yüklerini sevgiyle bırakıyor. Yeni kazanç kapılarını güvenle açıyorum. Her zorluk bana kendi dayanıklılığımı, her değişim bana kendi gücümü hatırlatıyor. Paraya, sevgiye, bedenime ve yaşamama uyumla bağlanıyorum. Gerçek değerim benim içimde ve onu her geçen gün daha fazla hissediyorum. İlişkilerimde huzur, ilişkilerimde verimlilik, kalbimde güven var. Toprak gibi sağlam, Venüs gibi zarif, doğal ve bereketliyim. Ben boğayım. Hayat bana bolluk, istikrar ve huzur getiriyor. Güzel bir yıl diliyorum. Sevgili boğalar, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kalpler, kalpler, çiçekler. Görüşmek üzere.